Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Halil. Bugün sizlerle beraber bir Mac'e Windows nasıl kurulur, hangi yöntem kullanılır ve bu yöntem kullanırken nelere dikkat edilir ve aslında Windows neden Mac'e kurulması gerekir? Ne için ihtiyacınız olabilir? Biraz bunların üzerinden geçeceğiz. Başlıkta da belirttiğimiz gibi Parallels yazılımıyla, sanallaştırma teknolojisiyle Windows'u Mac'imize nasıl kuracağımızı ben size kısaca anlatacağım. Parallels yazılımı Windows dışında Linux gibi işletim sistemlerini de Mac üzerinde sanallaştırmanızı sağlayan bir sanallaştırma yazılımı ve bu yazılım sayesinde Windows'un ARM sürümünü Mac'inize kurup Windows'ta yapmanız gereken işlemleri veya Windows'ta kullanmak istediğiniz programlar varsa bunları sadece program olarak kullanmayı sağlayabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum, ben kendim bu ihtiyacım E-Devlet'te e-imza kullanmak için ortaya çıkmıştı. E-imza kullanmam gerektiği dönemlerde Mac'te bunu yapmanın pratik bir yöntemi yoktu. Hatta neredeyse mümkün de değildi. Ve bu yüzden Parallels diye bir yazılım varmış. Bu yazılım neymiş araştırdıktan sonra gayet Windows sanallaştırması konusunda Mac'te en iyi yazılımlardan bir tanesi. Aynı zamanda Linux ve dediğim gibi diğer işletim sistemlerini de sanallaştırabiliyor. Bu yazılımı buldum ve bu yazılımı sistemime kurdum. Ve sonrasında tam sürümünü de satın aldım gayet memnun kaldığım için. Sonuçta Windows'ta öyle de böyle sürekli arada sırada işlerim oluyor. Bazı kullandığım yazılımlar sadece Windows'ta çalışıyor ve bunları işim gereği Windows'ta kullanmak zorunda olduğum zamanlar oluyor. Evet, işimin çoğunu Mac'te halledebiliyorum. Mac'te birçok ihtiyacım olan benim gündelik işlerimi görecek yazılımların alternatiflerini Mac'te buluyorum. Çok spesifik birkaç iş için Windows'u kenara tutmak gerekebiliyor. İşte sizin de böyle bir ihtiyacınız olabilir. Ve demişsinizdir ki ya ben işte bunu ne bileyim belki ücretsiz sanallaştırma yazılımları da yapabilirim. Ne bileyim başka bir yolunu bulmuşum demiş olabilirsiniz. Birçok yöntemi var. Bunu biz istersek VirtualBox gibi ücretsiz bir sanallaştırma yazılımıyla da yapabiliriz. Ama ikisi arasındaki farklara ben kısaca da değinmek istiyorum. Parallels yazılımı hem Windows'u çok düzgün bir şekilde sanallaştırabilen hem de Mac ile iç içe çok yakın bir şekilde entegrasyon olan bir yazılım. Bunu ne VMware Workstation'ın Mac OS sürümü sağlayabiliyor ne de VirtualBox gibi ücretsiz alternatifler sağlayabiliyor. Ekran kaydına geçtiğim zaman size bunlardan bahsedeceğim. Mesela Coherence modu denen paralels yapan önemli bir özellik var. Windows desktop'una muhatap olmadan sadece Windows'ta çalıştırmak istediğiniz uygulamaları pencerelerini Mac masaüstünüzde görmenizi sağlayan çok önemli bir özellik ve diğer rakiplerinde bu kadar düzgün ve bu kadar hiç böyle uğraşmadan pratik bir şekilde bunu yapma imkanınız ne yazık ki yok. Dolayısıyla sırf Coherence özelliği için bile ben Parallels'i kullanmanızı tavsiye edebilirim. Evet, ücretli bir yazılım, ucuz bir yazılım değil ne yazık ki. En azından 14 günlük deneme sürümü üzerinden hem yazılımı deneyebilir, tecrübe edebilir ve eğer satın alma kararınız varsa da buna göre deneme sürümünden sonra satın almaya karar verebilirsiniz. Sanallaştırma olduğu için burada Windows'u direkt Mac'te çalıştırıyormuş gibi düşünmeyin. Sanallaştırma Mac'in üzerinde çalışan bir katman gibi düşünebilirsiniz. Yani Mac'iniz var. Mac bir işletim sistemi olarak donanımın üzerinde. Mac'in üzerinde de sanallaştırma yazılımı geliyor. Performans açısından bir kaybınız yok diyebilirim. Hatta Windows o kadar stabil ve o kadar performanslı çalışıyor diyebilirim ki neredeyse normal fiziksel makineden daha hızlı, hani bir Windows laptop'tan, hatta çok daha kaslı, işlem gücü yüksek Windows makinelerden daha stabil çalıştığını söyleyebilirim. Tabi bunda tek katman ve tek önemli kısım Parallels değil, aynı zamanda Windows'un ARM sürümünü kullanıyor olmanız. Bundan da kısaca bahsedeyim. Çünkü bu kısım önemli. Siz Windows'un normalde dışarıdan bir HP, Lenovo, işte Asus laptop satın aldığınızda kurduğunuz Windows sürümünü bu Mac'e ya da Parallels'e en azından henüz kuramıyorsunuz. Şu an bir geliştirme sürecinde beta aşamasında bu özelliği de kullanabiliyorsunuz ama oraya daha sonra değinelim, kafanızı daha fazla karıştırmayayım. x64 değil, ARM64 sürümünü kullanıyorsunuz. Yani bu Intel, AMD işlemciler için optimize edilmiş değil, ARM tabanlı işlemciler için optimize edilmiş bir Windows sürümü. Tabii ki Windows'un diğer x64 tabanlı uygulamalarını emülasyon katmanıyla çalıştırabiliyor. Yani bu demek değildir ki ben bu Windows'un içerisine işte atıyorum standart daha önceden kendi laptopumda kullandığım bir yazılımı kuramayacağım. Çünkü o yazılımın ARM sürümü yok. Hayır. Windows'un ARM sürümü Windows'un x64 tabanlı sürümündeki yazılımları çalıştırabiliyor. Böyle bir kabiliyeti var. Dolayısıyla bunu yapabileceksiniz. Hani ne yapamayacaksınız? Oyun oynayamazsınız. Bunu baştan size söyleyeyim mesela. Oyun gibi gerçekten kaynaklara doğrudan erişim gerektiren ve daha güçlü atıyorum donanımlar gerektiren, ekran kartı, RAM tarafında çok daha yüksek gereksinimleri olan yazılımları çalıştıramayacaksınız ama oyun dışında, yani 3 boyutlu oyunlar dışında, yani ne bileyim işte örnek veriyorum bir Call of Duty gibi, PUBG gibi oyunlar dışında başka yapmak istediğiniz ne kadar ihtiyacınız varsa, işte mesela E-Devlet'teki e-imza işi gibi böyle çok spesifik işleri yapabiliyorsunuz.
Bilgisayarınıza taktığınız her türlü donanımı, webcam'i, USB belleği, mikrofonu, kulaklığı hepsini Windows'ta da aynı zamanda tanıtabiliyor Parallels ve bunların hiçbirisiyle uğraşmıyorsunuz. Tak çalıştır mantığında çalışıyor. Yani Parallels'te bu yüksek fiyatı ortaya çıkaran şey her şeyin çok basit bir şekilde hallediliyor olması. Biraz Mac'e bu yönden de ya da Apple'ın mantığına bu yönden de benziyor. Yani tak ve çalıştır, hiçbir şeyle uğraşma. Kurulum bile çok kolay, göreceksiniz. Yani hiç hayatınızda sanallaştırmaymış, ya işte ben bunu nasıl kurarım, ben nasıl işte bir ISO indireceğim, onu takacağım, işte Windows kuracağım. Bunlarla hiç uğraştırmadan sizi ya da minimum seviyede uğraştırarak en azından yazılımı ayaklandırabileceksiniz. Gelin hep beraber ekran kaydımızı almaya başlayalım ve Parallels nasıl kurulur, 14 günlük deneme sürümüne nasıl ulaşabilirsiniz ve sonrasında dikkat etmeniz gereken unsurlar nedir? Bunların üzerinden geçelim. Parallels programını kurmak için öncelikle bir tarayıcı açıp parallels.com adresine giriyoruz arkadaşlar. Bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Parallels hesabı. Sign in deyip öncelikle hesabımız olmadığı için buradan ben yeni bir user'ım, kendi mail adresimle user hesabı oluşturmak istiyorum da diyebilirsiniz. Buradan bilgilerinizi doldurup Parallels hesabı açıyorsunuz. Sonrasında mail adresinize gelen aktivasyon linkine tıklayıp hesabınızı da aktive ediyorsunuz. Ve bundan sonra size deneme süreci için kullanacağınız bir ürün anahtarı veriliyor. Bu ürün anahtarını ürünü aktive etmek için kullanacağız. Burada Try Free butonuna tıkladığınız zaman 14 günlük dediğiniz gibi bakın size deneme sürümünü indirtiyor. Mail adresinizi yazıp size mail adresinize download linkini atacak. Buradan indireceksiniz. Sonra da hesabınıza, mail hesabınıza gönderilen anahtarla ürünü aktive edeceksiniz. Ürün bende kurulu şu an. Kurulumu yaptıktan sonra Control Center şeklinde böyle uygulaması gelecek. Buradan Parallels Desktop menüsüne girip Account and License kısmına mail adresinize gönderilen ürün anahtarını gireceksiniz ve 14 günlük deneme süreciniz başlamış olacak. Burada yeni bir sanal makine açmak için Control Center ekranındayken artı butonuna basıyoruz arkadaşlar. Windows 11 kurmak istediğinizi varsayarak ilerleyeceğim. Buradan Windows 11'ine direkt tıklayıp Windows 11'i Microsoft'tan edinip kur seçeneği anlamına geliyor. Bütün ayarları kendisi yapıyor burada arkadaşlar. İmajı Microsoft'un sitesinden indiriyor. Windows 11'in ARM versiyonunu indiriyor. Kuruyor ve sanal makineyi ayarlayıp bütün gerekli araçları da içine kurduktan sonra size hazır halde teslim ediyor. Windows 11'in ARM sürümünü seçip şimdilik Continue deyip devam edin. Burada Install Windows butonuna tıklayın ve sonrasında geri yaslanın ve bekleyin. Bu aşamaları hızlıca ilerleteceğim ben. Burada yaptığı şeyi kısaca gene hızlıca bahsediyorum. Microsoft'un sitesinden Windows 11'in ISO'sunu bakın şu an indirmeye başladı. İndiriyor ve sonrasında kurulumu yapıyor ve basic bir konfigürasyonla yani yaklaşık 4 GB ile 6 GB arası bir RAM ve 1 veya 2 CPU ile sanal makineyi açıyor size. Siz isterseniz daha sonradan bu ayarları yükseltebilirsiniz ama bu ayarlar birçok ihtiyacınızı Windows'ta karşılayacaktır. Eğer Parallels ürününü satın almak isterseniz burada ürünün fiyatlarını size hızlıca göstereyim. Standard Edition çoğu kişinin işini görüyor zaten aslına bakarsanız. Subscription yani yıllık üyelik modelinde yıllık 65 euro ödüyorsunuz ki bu da indirimli fiyat olarak gözüküyor şu an. Ben bir kere alayım geçeyim derseniz de yani yıllık üyelik olmasın bir kere alayım sınırsız kullanayım derseniz de burada fiyat 190 euroya çıkıyor. Pro versiyona gelirsek birçok ev kullanıcısının çok da işine yaramayacağını düşündüğüm özellikler var ve Mac'inizin zaten bayağı yüksek kaynaklara sahip olması lazım bu özellikleri kullanabilmeniz için. Gördüğünüz gibi burada standart sürümde 8 GB RAM maksimum sanal makineye atanabiliyor ve 4 sanal CPU verilebiliyor. Bunlar var. Burada da atıyorum 128 GB'a kadar sanal makineye verebiliyorsunuz ve 32 CPU'ya kadar sanal makinelere atayabiliyorsunuz. Windows'unu şu an indirdi. İmajı valide ediyor. Evet şu an imajı valide etti ve kurulma başlıyor arkadaşlar. Bu bildiğimiz herhangi bir sanal makine yazılımına ISO takıp kurmaktan çok farklı değil ama her şeyi gördüğünüz gibi otomatik yapıyor. Siz herhangi bir şekilde next, finish vesaire bir tuşa basmanıza gerek yok. Otomasyon çalışacak şekilde süreç devam ediyor. Burada dediğim gibi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Arkanıza yaslanıp bekleyin ve bittiği zaman sizi masaüstüyle karşılayacak. Kurulum bitti arkadaşlar. Şu an bir restart daha yapacak sanal makine. Burada normalde bizim müdahale etmemiz gereken yerler olur. İşte basmamız gereken tuşlar olur. Bunları otomatikman Parallels hallediyor. Arka tarafta kendisinin Windows'la beraber düzgün çalışması için gerekli sürücüleri ve entegrasyon araçlarını da kurdu. Ve şu an masa üstüne gelmek üzere. Masa üstüne geldik şu an gördüğünüz gibi ve kurulum bitti. Burada anlaşmayı kendimizin kabul etmesini istiyor. Ve şu an Windows 11 kurulumu tamamlandı. Herhangi bir araç kurulumu veya bekleyen bir yeniden başlatma var mı bakıyorum yok. Hayır. Şu an tam anlamıyla Windows 11'imiz kurulumu tamamlandı.
Windows 11'in bütün normal desktop versiyonunda beklediğiniz özelliklerin tamamı Windows 11'in ARM sürümünde de var. Dediğim gibi buradaki tek farkı ARM işlemci mimarisine göre geliştirilmiş bir versiyon. Ama x86 uygulamaları da sanallaştırma, daha doğrusu emülasyon katmanıyla çalıştırabiliyor. Edge aynı bildiğiniz Edge. Burada Edge'inizi işte login olup ya da istediğiniz tarayıcı neyse onu kurup Chrome'dur, Firefox'tur onlarla beraber devam edebilirsiniz. Windows 11'i Parallels ile kullanmanın en güzel yanlarından bir tanesi bu masaüstünü her zaman görmek zorunda kalmamanız arkadaşlar. Parallels'in Coherence Mode diye bir özelliği var. Bu Windows masaüstünü gizleyip sadece çalıştırdığınız uygulamaların pencerelerini Mac masaüstünüzde görebiliyorsunuz. Nasıl? Öncelikle bu mavi ikona Coherence moda girmesi için gerekli olan tuşa basıyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi ana ekran, Windows'un ana ekranı yok ama Windows'taki herhangi bir uygulamayı kullanmak istersem mesela başlat menüsünü kullanmak istiyorum. Bakın buradaki butona basıyorum ve başlat menüsü sanki Mac'imde yerel bir şekilde, native bir şekilde çalışıyormuşçasına masaüstüm gelmiş oluyor. Windows'tan mesela Notepad'i açmak istediğimizi varsayalım. Bakın Notepad'i açtım şu an ve Notepad de tek aynı sanki Mac'in bir uygulamasıymış gibi kendi penceresinde gözükebiliyor. Bakın burada benim tarayıcım hala Mac'in yerel uygulaması olarak gözüküyor. Minimize ediyorum. Notepad'de istediğimi yapabiliyorum. Eğer kaydetmek istersem Save menüsünden yine kaydedebiliyorum. Şu an buradan çıkıyorum ben. Başlat menüsünden başka çağırmak istediğim bir uygulama varsa mesela hesap makinesini çağıralım. Geldi gördüğünüz gibi. Bakın buraya ikonları da geliyor. Bunu aşağıya minimize edip tekrar buradan çağırabiliyorum. Windows'un hesap makinesini tekrar geri çağırabiliyorum. Kısacası Windows'taki bütün kurduğunuz uygulamaları Windows masaüstünü görmeden bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Parallels'in güzel bir özelliği, eğer sanal makineyi uzun bir süre kullanmazsanız, mesela şu an ben minimize ettim her şeyini ve Mac'imde çalışmaya devam ediyorum. Bu sanal makineyi uyku moduna alıyor ve RAM'i sürekli doldurmasına izin vermiyor. Yani RAM'inizi size bırakıyor dolayısıyla. Siz tekrar sanal makinedeki bir işinize dönmek isterseniz tekrar mesela başlat menüsüne tıklarsanız hemen başlat menüsü geliyor. Yani makineyi bir nevi uyku moduna alıp hızlıca uykudan çıkarabiliyor. Hem kaynakları optimize bir şekilde kullanmış oluyor böylece. Ben şu an Windows'u kapatıyorum. Bakın şu an makine hızlı bir şekilde tekrar geldi. Ben makineyi shutdown ediyorum. Şu an bir nevi makineyi aynen kapatmış olduk. Şimdi makinenin kaynaklarını nasıl değiştireceğini göstereyim size. Burada hemen hardware kısmına gelip CPU memory'yi şu an otomatikte. Bakın burada 4 CPU ve 6 GB RAM verdim diyor. Bu 6 GB RAM'in 3 GB'ını da grafikler için ayırdım diyor. Manuel derseniz burada istediğiniz kadar, tabii fiziksel donanımınızın izin verdiği kadar CPU sayısını ve RAM sayısını arttırabiliyorsunuz. Benim makinemin 24 GB RAM var. Gördüğünüz gibi maksimum 18 GB verdirtiyor. Yani 24'ün tamamını tabii ki vermemenizi öngördüğü için 18 GB'ı verebiliyorsunuz. CPU'da da 6 en fazla verebiliyorsunuz. Advanced derseniz farklı seçenekler de çıkıyor burada kullanabileceğiniz. Dolayısıyla eğer ben makineye daha fazla kaynak vermek istiyorum derseniz buradan bu değişiklikleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar makineyi açıp Coherence moddan bu sefer çıkaralım ve normal masaüstümüze geri dönelim. Evet, makine geldi şu an. Burada View menüsüne girip Exit Coherence dediğiniz anda tekrar normal desktop'a geri dönmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Parallels'in bir diğer özelliği, Mac'in başlat menüsünden, yani Mac'in arama menüsünden Windows'taki uygulamaları da çağırabiliyorsunuz. Bakın burada Calculator ve üzerinde Windows işareti var. Bu gördüğünüz Windows işareti gördüğünüz her uygulama aslında Windows makine, sanal makine içerisinden çağrılacak uygulamalardır. Saat, karakter map uygulaması gibi ve Mac'in içindeki normal uygulamalar da gözükecektir aynı zamanda. Dolayısıyla sanki makinenizin içerisinde Windows yerel olarak çalışıyormuşçasına bir hissiyat uyandırıyor. Parallels'in güzel tarafı bu. Yani sanki Windows'la bütünleşik olarak çalışıyor. Mesela benim masaüstümdeki dosyaları burada Windows masaüstünde de görebiliyorsunuz. Şunlar benim Mac masaüstündeki dosyalar. Hatta bakın ben şu screenshot dosyasını bunun içerisine atıyorum. Aynı şekilde siz Mac'te açtığınız yeni bir dosyayı da buradaki Windows masaüstünde görebiliyorsunuz. Böyle güzel tarafları var. macOS'teki dosya yapısına erişmek istediğiniz zaman bakın Download, Documents, Pictures, Music ve Videos klasörleriniz, bunların hepsi Mac'teki ilgili klasörler. Onların bir nevi buraya kısa yollarını aslında yansıtıyor. Ve siz Windows'tan da Mac'inizdeki dosya sisteminde bulunan bütün dosyalara erişebiliyorsunuz. Parallels'in eğer deneme sürümü indirdiyseniz ve deneme sürümünü bitirdikten sonra bir daha bu programı kullanmak gibi bir niyetiniz yoksa, ufak bir püf nokta sizinle paylaşacağım hızlıca. Eğer deneme sürümü geçtiyse, yani 14 günü tamamladıysanız bu menülerin çoğu gözükmeyecek. Peki o zaman nasıl ben sanal makineyi kaldıracağım? Sanal makineniz üzerine sağ tıklayıp Show in Finder diyorsunuz arkadaşlar.
Ve bakın burada sanal makinenin dosyası gözüküyor. Buna sağ tıklayıp Show Package Contents ya da içeriğini göster dediğinizde sanal makinenin bütün dosyalarını görebiliyorsunuz. İşte sanal disk dosyası, sanal RAM dosyası gibi ve konfigürasyon dosyası gibi her şeyini görebiliyorsunuz. İsterseniz buradayken hepsini seçip çöpe taşıyabilirsiniz. İsterseniz bu dosyayı, yani şu dosyaya sağ tıklayıp çöpe taşı diyebilirsiniz ve sonra çöp kutusundan da kaldırabilirsiniz. Böylece sanal makineyi silmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında Parallels'i uninstall edip tamamen bilgisayarınızdan kaldırmış ve sanal makinenin kapladığı yeri tekrar geri kazanmış olursunuz. Bunu da püf nokta olarak size aktarmak istedim. Benim Parallels ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Eğer Parallels ile ilgili daha detaylı bir video isterseniz veya Parallels gibi sanallaştırma araçlarıyla ilgili farklı videolar isterseniz lütfen videolarda belirtin. Bu videomu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videoya yorum yazmayı ve sevdiğiniz kişilerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.